Gemini'yi ilk açtığımız zaman bu şekilde bir arayüz bizi karşılıyor. Bu arayüzde standart size cevaplar verir. Size özel bir şey sunmaz. Size özel cevaplar vermesini istiyorsanız ayarlardan kendinizi Gemini'ye anlatmanız gerekiyor. Özel talimatlar eklemeniz gerekiyor. Bu talimatları ekleyebilmek için ayarlar bölümünden kayıtlı bilgiler bölümüne geliyoruz ve buradan ekle diyerek özel talimatlar ekliyoruz. Mesela ben şunu seviyorum ya da bunu sevmiyorum ya da işte benim mesela bilgisayarımın özellikleri şunlar. Bana cevap verirken buna göre ver. Ya da şu okulda okuyorum, şu sınıfta okuyorum, şu tarz içerikleri seviyorum, bu tarz içerikleri sevmiyorum gibi talimatlar vermeniz gerekiyor. Bunları verdiğiniz zaman Gemini size her cevap verdiğinde bu verdiğiniz talimatları göz önünde bulundurarak buna göre yanıtlar veriyor. Mesela buradan bu kısmı açarak buraya özel talimatlar girebiliriz. Ben bir iki talimat gireceğim şimdi. Bu talimatları uygulayacağım ve ona göre prompt yazıp gönderdiğim zaman ona göre cevaplar verdiğini göreceksiniz. Bu şekilde bir talimat vereceğim arkadaşlar. Bunu gönder diyorum. Ek olarak ne yapabiliriz? Bir tane daha eklemek istiyorum. Bana bir bilgi verdiğin zaman kaynaklarını mutlaka belirt dedim. Bir tane daha ekleyelim. Bana bir hikaye yaz dediğim zaman teknoloji içerikli hikaye yaz dedim. Bu şekilde istediğiniz kadar talimat ekleyerek sizin verdiğiniz talimatlara uygun cevap vermesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz burada kendi hayat hikayenizi bile anlatabilirsiniz. Sizi tanıyacaktır o zaman. Tanıdığı zaman size özel, daha güzel cevaplar verecektir. Yine bu tarafa geliyoruz. Burada Gemini'yi 2.5 Pro versiyonunu kullanabilirsiniz veya 2.5 Flash versiyonunu kullanabilirsiniz. Ek olarak kişiselleştirilmiş arama geçmişinize dayanan Gemini modelini kullanabilirsiniz. En alttaki arama geçmişinize dayanan aslında Google'da, YouTube'da, Google servislerinde kullandığınız arama yaptığınız zaman sizin geçmişinizi kaydediyor ve bu geçmişinize göre size cevaplar veriyor. 2.5 Pro biraz yavaş cevap veriyor çünkü sebebi biraz düşünüyor, akıl yürütüyor. 2.5 Flash ise çok daha hızlı cevaplar vermesini sağlıyor. Yani hızlı cevaplar almak istiyorsanız 2.5 Flash versiyonunu seçebilirsiniz arkadaşlar. Bana bir hikaye yaz dedim. Direkt bakın teknoloji odaklı bir hikaye yazdı. Çünkü ben talimat vermiştim. Dedim ki bana hikaye yaz dediğim zaman teknoloji odaklı bir hikaye yaz demiştim. Bir hikaye daha yaz dedim. Yine kuantum bilgisayarlarla ilgili bir hikaye yazdı arkadaşlar. Gayet güzel çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Şimdi bir de kendi gemlerinizi oluşturabilirsiniz. Yine bunu da gemleri keşfedin bölümünden burada yeni gem diyerek kendi özel Gemini'nizi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Buna bir isim veriyoruz. Özel Gemini. Yine burada istediğiniz talimatları veriyorsunuz. Bu şekilde bir talimat yazdım. Örnek veriyorum, ders çalışıyorsunuz. Derslerinizde yani kaynağı belirsiz bilgiler kullanmak istemezsiniz. Siz bir konu hakkında bir soru sorduğunuz zaman size yalan bilgi vermemesi için buradan bana yalan bilgi, işte kaynağı olmayan bilgiyi verme diyerek bir talimat verebilirsiniz arkadaşlar. Yine buradan referans ekleyebilirsiniz. Buradan test edebiliyoruz arkadaşlar. Yani buraya bir soru sorduğum zaman bana kaynaklarıyla birlikte ver dediğiniz için size buradan bir soru sorduğum zaman normalde bana kaynaklarıyla vermesi gerekir. Mesela ne olabilir? İstanbul şehrinin bilinen en eski başlangıç noktası nedir dedim. Test etmek için soruyorum bu soruyu. Bakalım dediğimiz talimata uygun cevap verecek mi? Evet, gördüğünüz gibi kaynaklarını da belirtti burada. Bu çok güzel bir şey. Çünkü mesela burada yani buna ben özel gem dedim ama siz mesela ders çalışma diye bir isim verebilirsiniz. Veya bunun gibi pek çok özel Gemini'ler oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bunu kaydet diyoruz. Ders çalışma diye buraya geldi arkadaşlar. Buradan bu şekilde kullanabilirsiniz. Mesela yeni sohbet değil de ders çalışma derseniz ve buradan soruyu sorarsanız o zaman size bu Gemini'ye özgü talimatlara uyarak o şekilde cevap verir. Buradan ayarlardan eklediğimiz kayıtlı bilgiler ise bütün Gemini'ler için geçerli arkadaşlar. Burada ise sadece bu Gemini'ye özel talimatlar vermiş olduk. Yine bunu buradan sabitleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonradan yazdığınız sohbetleriniz bunun önüne geçmemiş olur. Etkinlik geçmişinizi buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da göstermek istiyorum. Dilerseniz buradan geçmişinizi
yani ne kadarlık süreden sonra silmesini istiyorsanız bunu buradan belirtebilirsiniz. Veya silmesini istemiyorsanız, ki benim tavsiyem, kesinlikle sohbetlerinizi silmeyin. Çünkü bugün olmasa bile gelecekte muhtemelen bizim eski sohbetlerimize, geçmişimize bakarak bize daha mantıklı cevaplar vermeye başlayacaktır. Bunu kapatmanızı öneriyorum o yüzden. Yani otomatik silmesin. Siz isterseniz zaten kendiniz tek tek silebilirsiniz bunu. Veya buraya gelip sil diyerek silebilirsiniz arkadaşlar. Ek olarak uygulamalar diye bir bölümümüz var. Burada Gemini'nin nerelerde çalışmasını istiyorsanız bunu aktif ediyorsunuz. Mesela Gemini işte Gmail'inize erişebilir, takviminize erişebilir, dokümanlarınıza erişebilir gibi yetkiler verebilirsiniz arkadaşlar. Bunu vermeniz demek size daha güzel cevaplar vermesi anlamına geliyor. Yine buraya geliyorum. Herkese açık bağlantılar bölümü var arkadaşlar. Bir sohbeti paylaşmak istediğiniz zaman bağlantı oluşturabiliyorsunuz. Oluşturduğunuz bu bağlantıyı birileriyle paylaştığınız zaman bu bağlantılar burada çıkıyor arkadaşlar. İstediğiniz zaman buradan silip kontrol edebiliyorsunuz. Yine buradan gördüğünüz gibi paylaş diye bir seçenek var. Bu şekilde herkese açık bağlantı oluştur diyebilirsiniz. Video üretmek istiyorsanız buraya videoyu seçerek işte şu şekilde bir video istiyorum, bana bu videoyu üret dediğiniz zaman sizi anlayacaktır ve sizin isteğinize göre bir video oluşturacaktır. Canvas bölümü gerçek zamanlı belge ve kod oluşturmak için geliştirilmiş bir alan. Burada gerçek zamanlı işlemler yapabilir, kodlar oluşturabilir, testler yapabilirsiniz. Gemini de bu alanda size yardımcı olur. Deep Research alanına gelirsek, Deep Research özelliği derin araştırma anlamına geliyor. Yani webde araştırma yapıp size daha doğru, daha güzel bilgileri gerçek zamanlı olarak verebilen bir özellik. Daha önce bunun için bir video çekmiştim. Ürün araştırması yapmıştık. Web sitelerinden en uygun, en ucuz, yorumları, puanları güzel olan ürünü bulmasını istemiştim ve bulmuştu. Açıklamalar bölümüne bağlantısını eklerim, izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine buradan dosya yükleme ve Drive'dan ya da GitHub hesabınıza bağlayarak buradan bilgiler verebiliyorsunuz. Mesela bir resim çektiniz. Resimdeki herhangi bir bilgiyi sorabilirsiniz kendisine. İstediğiniz bir web sitesinin mesela ya da başka bir şeyin bir fotoğrafını çekerek buraya yükleyip o fotoğraf içindeki herhangi bir nesne hakkında bilgi sorabilirsiniz arkadaşlar. Mikrofonu kullanarak sesli olarak konuşabilirsiniz arkadaşlar. Yine sesli olarak size cevap vermesini sağlayabilirsiniz. Burada oluşturulmuş herhangi bir cevabı seslendir diyebilirsiniz arkadaşlar. Dinle dediğiniz zaman sizin için onun bir özetini oluşturup sesli olarak size yanıt verecektir. Arkadaşlar bu videoda elimden geldiğince, dilimin döndüğünce size Gemini arayüzünü anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.